Şöyle bir düşünelim. Yazı dediğimiz şey sadece şiirler, hikayeler için mi icat edildi? Aslında hiç de değil. O imparatorlukları kuran, yöneten, ayakta tutan temel bir teknolojiydi. Mısır'dan Roma'ya kadar en büyük medeniyetlerin harcı aslında kelimelerle, listelerle ve kanunlarla karılmıştı. Hadi şöyle bir soruyla başlayalım mı? 1 milyon insanı sadece ve sadece hafızanıza güvenerek nasıl yönetirsiniz? Mümkün mü? Tabii ki değil. İşte bu, imkansız gibi görünen bu soru, yazının icadını ateşleyen kıvılcım da aslında. Nüfus arttıkça, vergiler karmaşıklaştıkça her şeyi akılda tutmak imkansız hale gelmişti. Acilen bir çözüm gerekiyordu. Bu büyük soruna ilk cevaplar da tahmin edebileceğiniz gibi Mezopotamya ve Mısır'dan geldi. Ama işin ilginç yanı ne biliyor musunuz? Kullandıkları malzemeler, yani kil ve papirüs, birbirinden o kadar farklıydı ki bu iki malzeme üzerine bambaşka iki toplum inşa edildi. Yalnız aklınıza böyle şiirsel, edebi metinler gelmesin, ilk yazı sistemi tamamen pratik ihtiyaçlardan doğdu. Vergileri, borçları, depodaki ürünleri, yasaları kaydetmek gerekiyordu. Bunun için de en kolay bulunan malzemeyi kullandılar. Nehir kenarındaki ıslak kili, sivri uçlu bir kamışla hızla yazılıyor, sonra o tabletler güneşte kurumaya bırakılıyordu. İşte bu kadar. İşte bu nokta inanılmaz önemli. Çünkü kullandığınız malzeme imparatorluğunuzun kaderini belirliyordu. Kelimenin tam anlamıyla. Bakın, bir yanda Mezopotamya var. Ağır, hantal kil tabletler. Bunları alıp yüzlerce kilometre öteye götürmek ne mümkün. Sonuç, bilgi yerelde kalıyor, güç de tapınakların etrafında toplanmış rahiplerin elinde birikiyor. Ama Mısır'a bir bakın, durum tam tersi. Nil Nehri'nden elde edilen papirüs o kadar hafif ve taşınabilir ki, Firavun'un emirleri, vergi kayıtları, askeri talimatlar ülkenin en ucra köşelerine haftalar içinde ulaşabiliyordu. Bunun sonucu ne oldu dersiniz? Merkezi bir otoritenin yönettiği, devasa bir coğrafyaya yayılmış bürokratik bir imparatorluk. Kanadalı iletişim teorisyeni Harold Innis'in şu sözü durumu o kadar güzel özetliyor ki, papirüste düşünce hafiflik kazandı. Düşünsenize artık bilgi Nil'de süzülen bir tekne kadar hızlı ve hafifti. İşte bu hafiflik Mısır'ın o devasa siyasi kontrolü kurmasının önünü açtı. Tabii yazıyı yani bilgiyi kontrol ediyorsanız gücü de kontrol edersiniz. Böylece yepyeni ve inanılmaz ayrıcalıklı bir sınıf ortaya çıktı. Katipler. Onlar imparatorluğun adeta hard diskiydi. Her şeyi kaydediyor, kralın yanında yer alıyor, hatta onun mutfağından besleniyorlardı. Okuryazarlık, sıradan bir çiftçinin oğlunu devletin en tepesine taşıyabilecek sihirli bir merdiven gibiydi. Peki, her şey harika gidiyordu da bir sonraki sorun neydi? Karmaşıklık. Yani bu ilk yazı sistemlerini öğrenmek akıl almaz derecede zordu. Binlerce sembolü ezberlemek gerekiyordu. Bu da yıllar süren bir eğitim demekti ve bilgiyi yine küçücük bir elitin elinde tutuyordu. Ve işte bu slide o devrim anı çok net gösteriyor. Binlerce resimden, yüzlerce hece sembolüne ve oradan da sadece 22 işarete. Fikir o kadar basit ama o kadar dahiyane ki her nesne için ayrı bir resim çizmek yerine neden sadece ağzımızdan çıkan sesleri temsil eden semboller kullanmayalım? İşte bu Fenike alfabesiydi ve yazıyı seçkinlerin tekelinden alıp resmen demokratikleştirdi. Artık okuryazarlık çok daha geniş kitleler için ulaşılabilir bir şeydi. Bu kadar basit bir araç nelene yol açtı bir bakın. Bir yanda Fenikeli tüccarların tüm Akdeniz'e yayılarak dev bir ticaret ağı kurmasını sağladı. Öte yanda tek tanrılı dinlerin kutsal kitaplarının nesiller boyu bozulmadan aktarılmasına ve yayılmasına imkan verdi. Yani alfabe hem mekanı hem de zamanı kontrol etmenin anahtarı oldu. Şimdi hikayede vites değiştiriyoruz ve biraz daha karanlık bir döneme, Orta Çağ'a geliyoruz. Roma İmparatorluğu yıkılmış, papirüs ticareti durmuş, okuryazarlık yerlerde sürünüyor ve bu dönemde bilgi, parşömen denen yeni bir malzemenin tekeline girerek adeta zincire vuruluyor. Parşömen, hayvan derisinden yapılıyordu. Evet, papirüse göre çok ama çok daha dayanıklıydı, neredeyse yok edilemezdi. Ama bir o kadar da pahalıydı. Düşünün, tek bir İncil için yüzlerce hayvanın derisi gerekiyordu. Haliyle bilgi artık sadece manastır duvarları içinde rahiplerin ulaşabildiği bir lükse dönüştü. Bu dönemde bilginin kontrolü için iki dev güç, iki tamamen zıt strateji izledi. Doğu'da, Bizans'ta ikonoklazm yani tasvir kırıcılık başladı. Dediler ki, resimler şeytan işidir, putperestliktir, hepsini yok edin.
Batı'daki Katolik kilisesi ise tam tersini yaptı. Onlar da dediler ki bir dakika, halk okuma yazma bilmiyor. Resimler okuma yazma bilmeyenlerin kitabıdır. Ve kilise duvarlarını, vitrayları halka dini öğretmek için birer görsel araca dönüştürdüler. Farklı yollar ama amaç aynıydı, anlatıyı kontrol etmek. Ve işte geldik her şeyi değiştiren o büyük kırılma anına. Orta Çağ'ın 1000 yıllık bilgi tekelini paramparça eden iki teknoloji Avrupa'ya ulaştı: kağıt ve matbaa. Ama bu bir gecede olmadı tabii. Bakın bu zaman çizelgesi o yavaş yavaş biriken ama sonunda patlayan süreci ne güzel anlatıyor. Her şey milattan sonra 105'te Çin'de kağıdın icadıyla başlıyor. Yüzyıllar sonra Müslümanlar bu teknolojiyi batıya taşıyor. Ve nihayet 1440'larda Gutenberg bu ucuz malzemeyi hareketli harflerle birleştirerek o devrimi yapıyor. Sonrası mı? Tam bir bilgi seli. Bu grafik, ekonomik devrimin boyutunu o kadar net gösteriyor ki, eskiden bir kitaba sahip olmak için küçük bir servet ödemeniz gerekirken, matbaa sayesinde bilgi ilk defa sıradan insanın cebine girebilecek kadar ucuzladı. İşte can alıcı nokta tam da burası. Bu sadece teknolojik bir değişim değildi. Bu devasa bir güç kaymasıydı. Bilginin tekelini elinde tutan manastırlar ve kilise devri kapanıyor. Yerine matbaacılar, yayıncılar, bilim insanları ve düşünürlerin çağı başlıyordu. Ama ilginç bir detay var. Her yeni teknoloji gibi yazı da ilk çıktığında büyük bir endişeyle karşılanmış, biliyor muydunuz? Platon'un bize aktardığına göre büyük filozof Sokrates yazıdan hiç haz etmiyormuş. Korkusu şuydu: bu yeni icat insanların hafızasını tembelleştirecek. Artık hatırlamak için zihinlerini zorlamayacaklar, gidip çağda bakacaklar. Bilgeliğin gerçeğine değil, sadece sahte bir görüntüsüne sahip olacaklardı, diyordu. İşte biz de bu kadim soruyu alıp günümüze getiriyoruz. Sokrates kağıda yazılmış kelimeler için endişeleniyordu. Peki bugün bizim avucumuzun içindeki, parmaklarımızın ucundaki o pırıl pırıl ekranlar hakkında ne derdi acaba? Bilgiye bu kadar kolay ulaşmak bizi daha mı bilgi yapıyor, yoksa Sokrates'in korktuğu gibi bilgiliğin sadece görüntüsüne mi aldanıyoruz? İşte bu üzerine düşünmeye değer bir soru.